Arkadaşlar merhaba. İslam filozoflarını ve düşünürlerini tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle İslam felsefesinin en önemli filozoflarından İbn-i Tüfeil'i, hayatını, eserlerini ve ilmi kişiliğini analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. İbn-i Tüfeil Endülüslü bir filozof. Nerede doğdu? Gırnata'nın 50 kilometre kuzeydoğusundaki bir kasabada dünyaya geliyor. Doğum tarihiyle ilgili çok net bir bilgimiz olmamasına rağmen 1105 dolaylarında doğduğu tahmin ediliyor arkadaşlar. Arapların Kays kabilesine mensup olduğu için Kaysi nispesiyle tanınmakta. Latin dünyasında Ebu Bekir künyesinden dolayı Al-Bubacer şeklinde de tanınıyor arkadaşlar. Gençlik ve ilk çocukluk dönemleriyle ilgili çok detaylı bilgimiz yok. Fakat eğitim hayatında dini ve felsefi ilimleri bir bütün olarak aldığını biliyoruz. Bu noktada da Kurtuba ve Sevilla'da eğitim hayatını devam ettirdiği söyleniyor. Talebesi Bitruci onun aynı zamanda bir fakih olduğunu söylediği için sadece pozitif bilimler anlamında değil, dini ilimler noktasında da çok ciddi bir birikime sahip olduğunu ifade edebiliriz. Kendisinden önceki geleneklerle ilgili yoğun bir araştırması var ama en önemli araştırma noktası İbn-i Bahce. Hatta İbn-i Bahce'ye yakın dönemde olması sebebiyle onunla tanıştığı söylenmekte ama bu doğru değil. Fakat özellikle Kitab-ı Nefs ve Tedbir-ül Mütevahhid adlı eserlerinden İbn-i Bahce'nin talebesi olarak istifade ediyor arkadaşlar. Bu noktada da felsefi arka planını Maşriki felsefe dediğimiz işte Farabi İbn Sina'nın, Gazali'nin ve İbn Bahce'nin bütününden oluşan bir sistemle kurguladığını ifade edebiliriz. İbn Tüfeil'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de tıp arkadaşlar. Yani tabip ve cerrah olarak yetişen İbn Tüfeil mesleğini Gırnata'da icra ediyor. Fakat bu öyle şöhret buluyor ki dönemin valisi kendisini istihdam ediyor. Daha sonra o dönemin halifesinin oğlunun sır katipliğine yükseliyor ve en son o yöneticilerin sarayında bir başhekim olarak görevlendiriliyor arkadaşlar. Bu noktada İbn Tüfeil'in saraydaki vazifeleri noktasında onun vezir olduğu da söylenmesine rağmen bu da doğrulanmış bir şey değil. Ama en fazla bu noktada gidebileceğimiz yorum onun kültür işlerinden sorumlu bir danışman olabileceği ifade ediliyor arkadaşlar. İbn Tüfeil özellikle İbn Rüşd'ün hayatında da önemli bir role sahip. İbn Rüşd'ün tanınması ve özellikle ilmi çerçevedeki çalışmaların başlaması aslında İbn Tüfeil ile olan tanışıklığına bağlı. İbn Tüfeil İbn Rüşd'ü saraya çağırıyor ve sarayda halife ile beraber müzakerelerde bulunurken İbn Rüşd de onların diyaloğuna katılıyor ve kendi bilgisini ve birikimini ispat edebiliyor ve bu noktadan sonra da halife İbn Tüfeil'den Aristoteles'in eserlerinin şerh edilmesini istiyor. Fakat İbn Tüfeil yaşının ilerisi olması sebebiyle bunu yapamayacağını fakat İbn Rüşd'ün bu görevi yerine getirebileceğini söylüyor ve zaten İbn Rüşd de bundan sonra Aristoteles'in eserlerini şerh ettiği gibi Endülüs felsefesinin bilim ve yeni çağ düşüncesinin en önemli filozof olarak aydınlanmanın sembol olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii bunun hepsi bir birikim unsuru. Yani onların arkasında Farabiler, İbn Sina'lar, İbn Bahce ve ondan sonra İbn Tüfeil ve en son İbn Rüşd'le bu halka aydınlanma çizgisi aslında tamamlanmış oluyor. İbn Tüfeil sadece bu noktalarda değil, şiir konusunda da çok hünerli bir kişiliğe sahip. O dönemki yönetici Kaffa şehrini fethettiğinde İbn Tüfeil'in bir kasidesini de Fetihname'ye ekliyor arkadaşlar. Hatta cihada çıkmadan önce de İbn Tüfeil'den bu konuyla ilgili bir çağrı kaside istemiş ve bunu da İbn Tüfeil yerine getirmiş arkadaşlar. Tıp alanında Urcuza adlı eseri var ve demin de söylediğimiz üzere tıbbın teorik meseleleriyle de pratik meselelerle de uğraşan çok yönlü bir filozof olarak İslam felsefe tarihindeki karşılığını buluyor arkadaşlar. Bunlar bütüncül düşünebilen insanlar ve sadece tıpla yetinmiyorlar. Astronomi ve diğer ilimlerle de uğraşıyorlar. Batlamyus'un astronomi teorisine yöneltilen eleştirilerinin en önemli öncülerinden bir tanesi arkadaşlar. Onun Aristoteles'in astronomi anlayışından farklı olarak gördüğü bazı hususlara işaret ediyor ve Aristofiziğine uymayan noktaları söylüyor arkadaşlar. Bu noktada da astronomi noktasındaki hüneri de takdir edilmiş arkadaşlar. Şimdi
En önemli noktası İbn-i Tüfeil'in filozof olarak ortaya koyduğu birikim arkadaşlar. Yani bunların hepsi bütüncül bir çerçevede değerlendirip bize bir sistem ortaya koyuyor. O sistemi ortaya koyduğu eseri de şu elimizdeki Haybin Yaksan adlı çalışması arkadaşlar. Burada kendi sisteminin epistemolojik, kozmolojik, ontolojik ve psikolojik bütün unsurlarını bizim için ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi felsefe anlayışına bakacak olursak, felsefe anlayışı aslında meşriki hikmet dediğimiz, aslında İbn Sina'nın da hayalinde olan bir anlayışa dayanıyor. Burada da İbn Sina ve Gazali'nin metinlerini okuyarak kendisi yeni bir anlayış geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve burada da aslında aydınlanmayı ilk insanın çocukluktan başlayıp yetişkinlik ve olgunluk çağına kadar nasıl bir epistemolojik sistemle geliştirdiğinde bize tek tek sunuyor. Fakat İbn Sina'nın eserlerini incelemekle beraber İbn Sina'nın bir takipçisi olarak nitelemek belki yanıltıcı olabilir. İbn Sina'nın bulduğu teoriyi, sistemi daha ileri bir noktaya taşıyacağı iddiası söz konusu arkadaşlar. Farabi ile ilgili özellikle Haybin Yaksan'da bazı eleştirileri de vardır. Bu ruhun ebediliği ya da cahil şehir halkının nefslerinin yok olup gitmesiyle ilgili farklı yerlerde, farklı şekillerde bunları ifade ettiğini söylüyor. Ayrıca nübüvveti bir hayal gücüne indirgeme gibi bir eleştirisi var ki bu da Farabi'ye yani haksızlık olur. Çünkü Farabi nübüvvet teorisinde özellikle faal akıl ittisalde peygamber ve filozofun hakikatleri elde etme noktasındaki anlayışını vurguluyor. Aslında İbn Tüfeil de bunu Haybin Yaksan'ın sonunda söylüyor. Çünkü bir nevi filozof, Absal da bunun sufi karşılığı, bir tarafta da Salaman var. Bunun zahiri yani fıkhi karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında burada bir filozof, bir sufi ve bir işte abidin İbn Sina'nın işaretlerinde ya da işte Farabi'nin o tahayyül ve tefekkürle ifade ettiği şeyleri kurgulayacak bir çerçeve çiziyor. İbn Tüfeil yani nazari düşüncenin en sonunda manevi bir tecrübeyle karşılık bulacağını, müşahede, zevk ve huzur ashabının bütün boyutlarıyla gerçekliği anlamlandırabileceğini ifade ediyor arkadaşlar. İbn Tüfeil ilk büyük endüstri filozof İbn Bacce'yi bu nazari kısımda kalmakla aslında birazcık eleştiriyor. Çünkü eleştiriyor demeyelim, şöyle söyleyelim. İbn Bacce'nin buna tamamlamaya ömrünün yetmediğini düşünüyor. İbn Bacce biliyorsunuz bu tip bilgilerin tekrarının olmaması sebebiyle ilmi bir bilgi olamayacağını ifade ediyordu. İbn Tüfeil işte bir öteye geçiyor ve diyor ki nazari bilgiyle keşf açısından elde edilen bilginin birbirleriyle anlamlı bir bütünlüğünün olduğunu, bunların birbirini değillemediğini, fakat müşahede ve mükaşefeye dayalı bilginin daha kesinlik noktasında insana tatmin ettiğini ifade ediyor arkadaşlar. Gazali ile ilgili incelemelerinde de Gazali'nin eserlerinde farklı farklı üsluplar kullanmasının, yani halka ayrı, işte filozoflara, kelamcılara ayrı üsluplar kullanmasının onu bazı yerlerde çelişkilere düşürdüğünü de ifade etmiş arkadaşlar. Şimdi burada özellikle İbn Tüfeil felsefeyi önce teorik bir çerçeveyle nasıl ele alacağını, bunu Haybin Yaksan'la ilgili temel hususlarda söylüyor. Teorik araştırmanın sonunda insanın zihinsel olarak bir bütünlüğe ulaşacağını ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi bilgi teorisine baktığımız zaman insan ve tabiat ilişkisi üzerinden bunu kurguluyor ve fiziki varlığın tabiatın bir parçası olmakla beraber aslında tabiatın bütüncül bir sistemi oluşturduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Bu noktada kişi için en önemli şey bu gözlem alanını doğru değerlendirmesi ve bu gözlem alanından elde ettiği verilerle daha üst bir bilgi paradigmasına ulaşması. Şimdi nefis ve onun yetenekleri aslında İbn Sina'nın fikirleriyle benzerlik arz ediyor ve bu nefis işte algılama ve anlama kapasitesiyle bunu çözümleyecek noktaya getiriyor. İşte burada da soru soran araştırmacı ruha sahip bir kişilik, yani Hay örneğinde olduğu gibi bunu el alıyor. Şimdi duyu, gözlem deney ve akıl. Yani burada kişinin ilk bilgilenmeleri elde ettiği nokta
duyu, gözlem, deney ve akıldır arkadaşlar. Ve bunları sağlam bir zemin üzerine oturttuğu zaman pratik aklın icapları olan teknik bilgiye, daha sonra ahlaki anlamda utanma duygusuna ve teorik çerçevede de bütüncül bir sisteme ne yapıyor? Kavuşuyor. Ve aslında insanın ilk doğuşundan itibaren bunu kendi başına yapabileceği vurgusu, yani bu Haybin Yaksa'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ve insanın gelişim tablosunda yedili bir şekilde ayırarak bunu yapıyor. Mesela 0-7 yaş, 7-14 yaş, 14-21 yaş ve daha sonrası. Ayrıca hayın dünyaya gelişiyle ilgili teoriler de Haybin Yaksa'nın içinden incelenmesi lazım. Çünkü özellikle topraktan nasıl bunun ortaya çıktığına dair ya da işte sandaldan adaya geldiğine dair 2 tane alternatif fikir ortaya koyması. Çamurdan yaratılması noktasında Hazreti Adem'den itibaren bizim topraktan yaratıldığımızla ilgili dini görüşü de teyit edici, fakat bilimsel manada da bir açılım sağlayacak bir bakış açısı geliştirmesi önemli arkadaşlar. Ve ilk 0-7 yaş arasında pratik ihtiyaçların karşılanması ameli akıl sayesinde bir takım şeylerin oluşması. Yani şöyle söyleyelim, insan 0-7 yaş arasında bedensel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılıyor. 7-14 yaş arasında aslında kendini kavruyor ve bu ihtiyaçlarının ne olduğuna dair bir tasavvur oluşturuyor ve burada utanma duygusu ortaya çıkıyor. 14-21 yaşta artık kişi kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye geliyor ve bir takım araçlar üretmeye başlıyor. Ve 21 yaşından sonra da işte olgunluk aşaması dediğimiz noktaya kendisini getirmiş oluyor. Ve bundan sonra artık fizikten metafiziğe geçiş sağlayacak bir düşünsel tasavvura ulaşmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bu epistemolojide gözlem ve deney fıtratında var olan akıl yürütmeyle beraber kişinin yüceliğe ulaşmasına, manevi anlamda yükselmesine ve akli çıkarımlarda bulunmasını temin ediyor. Ve burada işte o şu ayrıma geliyoruz. Yani nazari bilgi, işte keşfi bilgi ayrımında İbn-i Tüfeil bunların ikisinin de geçerliliğinin olduğunu, demin de söylediğim üzere bunların birbirleriyle çelişik olmadığını, tam tersine keşfi bilginin insanı tatmin noktasında daha üst bir seviyede olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. İnsanın varlığının işte aslında yeryüzündeki yaratılışla alakalı işte nebati nefs, hayvani nefs ve insani nefs düzleminde 3 aşamadan oluştuğunu ve insan en üst mertebedeki varlık düzeyine sahip. Şimdi nefs, güneş ışığının güneşten çıkması gibi, bunlar meşayih filozoflarda da var. Güneş ışığının güneşten çıkması gibi fezeyan ediyor ve bu fezeyanın neticesinde bunu kabul etmeye muktedir olan nesnelerde karşılık buluyor ve bunlar işte bir takım bitkiler, hayvanlar ve insanlarda varlık haline dönüşüyor. Şimdi ve bunların hepsinin görünüşte bir çokluk olduğunu ama aslında kainatın temelde bir birliğe işaret ettiğini ifade ediyor arkadaşlar. Metafizik tasavvurunda da işte insan eğer bu kainatın dilini anlamlandırabilirse o zaman kainatın arkasındaki yaratıcıyı ve yöneticiyi de ne yapar? Keşfetmiş olur. Zaten hayın da hani o 7, 14 ve 21'li yaşlardaki süreçlerde elde ettiği birikim onu Tanrı'nın varlığına götürüyordu ve Tanrı'nın evrene olan müdahalesinin, yani evreni yaratmasıyla ilgili düzeninin hay tarafından anlaşılmasıyla sonuçlanıyordu. Bu noktada alemin kıdemi meselesi de İbn-i Tüfeil'in tartışma alanından çıkmaz. Bu noktadaki zorluğa işaret etmekle beraber yine filozoflarda olduğu gibi zaman bakımından değil, zat bakımından Allah'ın önce olduğunu, yani en önemli unsurun gerçek anlamda kadim olanın Allah Teala olduğunu vurgulamak olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani alemi ister kadim ister hadis diyelim, sonuçta bunun arkasında bir yaratıcı gücün olması gerektiği vurgusu bizim karşımıza İbn-i Tüfeil'de çıkıyor arkadaşlar. Bu noktada işte sudur teorisine benzer söylemlerle bunları ifade ediyor. Mesela nefsin fezayan etmesinin olduğu gibi
ya da insanın natık nefsinin manevi bir cevher olması ve faal akılla olan ittisali gibi konular bunu gösteriyor ve nefsin yine bozulmayacağını, bedenin bozulduğunu ifade ediyor. Öbür tarafa, yani gerçeklik alemine geçecek olan şeyin yetkinleşmiş nefisler olduğunu, yetkinleşemeyenlerin ise diğer canlıların, hayvanların başına gelen bir akıbetle karşı karşıya kalacaklarını ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi yetkinleşen nefisler Tanrı'yı müşahede edecekler. Yetkinleşemeyen bazı nefisler ise, tutkuların esiri olan bazı nefisler ise Tanrı'yı müşahededen mahrum kalmakla bu cezalarını çekmiş oluyorlar arkadaşlar. Şimdi İbn-i Tüfeil'in, yani bilgisel anlamda işte nefs teorisi açısından ve kainatın yaratılışı noktasında ifade ettiklerinin hepsini Hay bin Yaksan adlı eserinde bütüncül bir sistemle kurguladığını görüyoruz. Hay bin Yaksan'ın son bölümü bize bu noktada, yani dinin anlaşılma biçimiyle ilgili çok önemli, özgün katkılar sunuyor. Ben de Hay bin Yaksan'la İslam felsefesinde bireysel aydınlanma, Hay bin Yaksan merkezi bir inceleme şeklinde bir makale yazmıştım. Bunun devamı olarak da İslam felsefesinde din dilinin anlaşılma biçimi şeklinde bir makale, yani kitap bölümü olacak büyük ihtimal. O da yakında çıkar inşallah. Onda Hay'ın burada bize Salaman, Absal ve Hay karakterleri üzerinden verdiği bir din dili söylemini analiz etmiştim. Burası bizim için önemli. Neden? Çünkü günümüzde de din dilinin anlaşılması noktasındaki sıkıntılar insanların işte dini anlama noktasındaki sıkıntılarına dönüşüyor. Onun için biz 3 temel figürü analiz edelim. Daha sonra Hay bin Yaksan'la ilgili zaten genel bir değerlendirme videosu çekeceğim ama burada bu din dili bakımından ne ifade ediyor onu bir inceleyelim. Hay aslında teorik ve nazari bilgilerle kendini geliştirmiş, bir bilim insanı olarak kendi başına Tanrı'nın varlığına ulaşan bir filozofu temsil ediyor. Absal, demin de söylediğim üzere sufi tecrübeyle Kur'an'ın ya da kutsal kitabın içerisindeki manevi unsurlar anlayabilen üstün kişi nitelikli bir, aslında sufi diyebileceğimiz bir paradigmayı temsil ediyor. Salaman ise toplumsal tasavvurun içerisinde zahiri olarak metinleri anlayan bir abidi nitelendiriyor. Bunu işaretler ve tembihlerde Makamatul Arif'inde gözlemliyoruz. Burada da bu abid, zahid ve arif diye ifade edebiliriz. Yani abid burada Salaman, zahid burada Absal ve arif de Hay bin Yaksan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada aslında bir de şuna değinmek lazım. Yani vahye dayalı bir dini tasavvur var. Bir de vahye dayalı dini tasavvurdan habersiz bir kişi var. İkisinin de ulaştığı gerçekler aynı. Şimdi bir tarafta vahiy kültürüyle muhatap olmuş bir topluluk aynı sonuçlara ulaşıyor. Diğer tarafta hiçbir şekilde insanla karşılaşmamış, kendi çıkarımları neticesinde bir takım şeyleri analiz eden bir insan var. O da aynı sonuçlara ulaşıyor. Peki vahiy söylemiyle işte bu felsefi söylem aynı söylem mi? Buna da değinmek lazım. Felsefi söylemle vahiy söylemi aynı değil. Çünkü orada bütün halka ulaşmak istendiğinden dolayı örneklerle meseleleri izah edilmekte. İnsanların hazır bulunuşluk durumları göz önüne alındığından meseleler tedrici olarak insanlara ulaştırılmakta. Ve bunu da Hay'ın anlaması aslında en zor süreci işaret ediyor. Yani toplumun arasına girdiği zaman Hay, toplumdaki vahiy kültürünün anlaşılma biçiminde karşılaştığı zaman toplumun onun lafızlarında kaldığını, içeriğine geçemediğini gözlemliyor. Ve bu da onu hayal kırıklığına uğratıyor. Aslında bunu Absal öğütlüyor. Diyor ki yani bunu açıklamaya kalkarsan zarar edersin. Çünkü hazır bulunuşluk düzeyi uygun olmayan insanlara bunları söylemek çok daha uygun olmaz şeklinde bir ifadesi de var arkadaşlar. Ve burada dinde hem kurtuluşun yalnızlıkta hem de toplum içinde olduğunu gösteren telmihleri işaret ediyor. Bu aslında Hay bin Yaksan'da da var. Kutat Kubrick'te de var. Mesela Odgırmış'la öğüdilmiş. Burada yani Absal ile Salaman gibi ifade edilebilir. Ama
Tabii buradaki Salaman övdülmüş gibi sistem kurucu bir yapıda değil ama yine aynı ikilem söz konusu. Ve burada hakikatin onların hayal gücünün kavrayacağı bir şekilde somut örneklendirmelerle verdiği ifadesi bizim vurgu yapacağımız en önemli husus arkadaşlar. Ve Absal ile Hay arasındaki ilişkide de yine herhangi bir çatışmanın olmaması da bizim için o sufi paradigma ile felsefi paradigma arasındaki uyumu da gösteren bir çizgi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onun için de yine burada hitap şekilleri dediğimiz işte Burhani, Cedeli, Hatabi kıyas dediğimiz şekil üzere aynı şeyi burada da görüyoruz. Yani topluma hitap ederken onların anlayış ve algı kapasitelerine göre hitap edildiğini ifade ediyor arkadaşlar. Çoğunluk, yani kitle dediğimiz çoğunluk olayların detaylarına vakıf olma noktasında eksik olduğu için ve dünyevi alakaları yoğun olduğu için gerçekliği anlatma noktasında hayda sıkıntı çekiyor. Ve bu nedenle onların için en iyi durumun ellerinde bulunana tabi olmaları ve ellerinde bulunanın gereğini yerine getirmeleri olduğunu söylüyor. Ve bu da toplumdaki dini anlama noktasında seviye seviye bir anlam alanının olduğunu gösteriyor. Fakat bugün baktığımız zaman toplumda herkesin aynı seviyede işte herkesten aynı şeyi bekleyen bir anlayış söz konusu. Halbuki iman, İslam, ihsan dediğimiz bizim İslam ahlak felsefesinde de kurguladığımız anlayış imanın, İslam'ın ve ihsanın aslında anlama noktasında bir dereceye işaret ettiğini, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin de bunların bir anlaşılma biçimi olduğunu söylediğimiz zaman bugün herkesin kendi anladığı dini olguyu karşı tarafa anladığı şekilde dayatmasının da önüne geçmiş olabiliriz belki. Çünkü din bir metin ve bir anlam ve bu metin ve bu anlamı anlayacak kişi işte Hay olabilir, Salaman olabilir, Absal olabilir. Bu noktada 3 anlayış burada ifade ediyor. Felsefi, tasavvufi ve kitlesel idrak düzeyleri ve bunlara göre hitap ediliyor. Ben size bunu özellikle şiddetle tavsiye ederim. Yani Hay bin Yaksan mutlaka kütüphanelerimizde, kitaplıklarımızda bulunması gereken bir eser. Son olarak bir örnek okuyayım. Ondan sonra eserleri ve etkisini de analiz edip videomuzu bitirelim. Bütün amacı mal toplamak, yemek içmek, cinsel isteklerini doyurmak, içindeki kin ve nefreti başkalarına ezerek yatıştırmak, mevki ve makam isteğinde bulunmak, öğretinin buyurduğu yükümlülükleri insanları aldatmak için yerine getirmek gibi aşağılık ve değersiz şeylerden öte gitmeyen insandan daha çok ziyanda olan kimse düşünülebilir mi? Yani bu soru bizim için çok önemli, vurucu bir soru. Yani bütün amacı insanları aldatmak, kandırmak, kendini de aslında bir nevi kandırmak olan bu kişiden bir gerçeklik beklenebilir mi diyor. Bu nedenle Hay bu ortama yabancılaşıyor ve en sonunda Absal'la beraber tekrardan adadaki hayatlarına devam etmeye yöneliyorlar arkadaşlar. Şimdi biz en çok Hay bin Yaksan adlı eseriyle biliyoruz. Onu tanıttık zaten. Bir de Urcuze fit tıp vardı. Bu da Arap şiirindeki recez vezniyle yazılmış bir tıp kitabı. Bilinen tek nüshası Fas'taki bir üniversitede mevcut ve 7700 beyitten oluşuyor. Hastalıklar, sebepleri ve tedavi yollarından bahsedilen 7 bölüme ayrılmış deniliyor. Kaside işte Muvahhidin Sultanı'nın cihada teşvik etmek amacıyla filozoftan yazmasını istediği manzum eser. 44 beyitten oluşmuş. Emilio Garcia Gomez tarafından İspanyolca'ya da tercüme edilmiş arkadaşlar. Şu an Türkçe'de bildiğim kadarıyla yok. Bir de İbn Rüşd'ün Aristo'nun Meteorologia adlı eserine yazdığı Telhis'te astronomiye dair bir makalesinin olduğunu da söylüyor. Etkilerine baktığımız zaman en çok İbn Rüşd'e etkisi var. İbn Rüşd'ün özellikle tevilin açıklanacağı kişiler ve tevilin anlaşılma noktasındaki yorumda kişinin seviyesinin önemine dair yaptığı vurgu ve genelin bunun normalde kendisine gösterilen şekil üzere devam etmesi üzerine termihte bulunması önemli. Fakat bu mükaşefe, müşahede denilen tarzdaki yorumları tabi İbn Rüşd'ün anlayışında karşılık bulmuyor. O biraz daha bilimsel yani nazari felsefe dediğimiz boyutta ağırlıklı olarak devam ediyor arkadaşlar. Bir de şu eser var arkadaşlar. İbn Nefs'in Risale-i Nübüvve, Nübüvvet felsefesi diye Türkçemize de kazandırılmış bir eseri var arkadaşlar. Burada
Buna benzer bir hikaye var. Yine insanın yaratılışında nasıl bir işte mayalanma olduğu ile ilgili de örnekler var. Şimdi bu tabii evrim teorisini de tartışmayı gerekli kılacak bir unsur. Özellikle de bugün mesela koronavirüsüyle uğraştığımız şu günlerde işte mutasyona uğradı mı derken bile aslında bir takım organizmaların bir takım değişikliklere maruz kalabildiğini görebiliyoruz. İbn Tüfeil'in bir diğer etki ettiği yerde Batı dünyası arkadaşlar. Bu noktada da Baltasar'ın Kritikon ya da Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe adlı eserlerinde İbn Tüfeil etkisinin olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bunlar tartışılmış. Daha da müzakere edilmesi gereken unsurlar. Bugün bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bu tip bir yani toplumda gördüğümüz anlama, dini anlama, yorumlama ile ilgili sorunları felsefi bir analizle romana ya da hikayeye dökecek bir bakış açısına sahip olmayışımız. Umarım aramızdan bu tip arkadaşlar da çıkacaktır. Benim İbn-i Tüfeil ile ilgili bugünlük söyleyeceğim bu kadar. İnşallah Haybin Yaksan'la ilgili de bir çekim yapacağım. Bir de bireysel aydınlanma ile ilgili de bir çekimle İbn-i Tüfeil'in felsefesini anlamlandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Konuyla ilgili yorumlarınız, önerileriniz varsa videonun altına yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İlginiz için sağ olun, var olun.